Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Cinler, Türkiye'de belki de en fazla işlenen konulardan bir tanesi. Eminim sizler de bu konuya dair pek çok video ve makale izleyip okumuşsunuzdur. Zaman zaman bana da pek çok arkadaşımız cinler hakkında video yapmam konusunda önerilerde bulundu. Ancak şu ana kadar ben gerçekten de farklı bir alan olmadığı için bu konu hakkında video yapmaya yanaşmamıştım. Fakat şu ana kadar cinlerle alakalı duyabileceğiniz en enteresan şeyleri belgeleriyle sizlerle paylaşacağım. Cin, modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinlerde dahil bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir. Cin, İslam mitolojisinde gözle görülmeyen, çeşitli şekillere girebilen manalarından ötürü zaman zaman farklı yorumlanmıştır. Kimi yorumlara göre insanlarla cinsel ilişki kurabilen, onları yönetimi ve etkisi altına aldığı gibi birçok korku unsuru fiilin de kendilerine yüklendiği ruhani varlıkları ifade eder. Modernist yorumculardan bazıları ise onları kelime anlamlarına dayanarak bazıları mikroorganizma, tespit edilemeyen şahıs, radyasyon gibi gözle tespit edilemeyen varlıklar olarak ifade etmişlerdir. Kur'an'a göre Hz. Muhammed peygamber olarak hem insanlara hem de cinlere gönderilmiştir. Kur'an'ın 72. suresinin adı cinlerden bahseden 28 ayetten oluşan Cin suresi bulunmaktadır ve cinleri anlatır. Ayrıca Kur'an'da insanüstü yetenek ve icraatlarıyla anlatılan Hz. Süleyman'la ilişkileri söz konusu edilen Saba Melikesi Belkıs hakkında bazı rivayetler onun annesinin bir cin olduğu yönündedir. Bu rivayetlere dayanarak cinlerle evliliğin mümkün ve caiz olup olmadığı konuları İslam'da uzun uzadıya tartışılmıştır. Kur'an'a göre insan topraktan, cinler ise ateş ve hava karışımından yaratılmıştır. Cinleri de yalın, dumansız ateşten yarattı. Andolsun biz insanı kuru kara çamurdan şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. İslam mitolojisinde cinlerin ateş ve hava karışımı ve insanlardan önce yaratıldığına inanılır. Bazı açılardan insanlara benzerler. İradeleri mevcuttur. İyi veya kötü eylemlerde bulunabilirler. İnsanlar gibi yiyip içer, evlenip çoğalabilirler. Erkeklik ve dişiliklerinin olduğuna inanılır. Yani doğar, büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna inanılır. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısının daha fazla olduğu düşünülür. İnsanlar gibi ibadetle yükümlüdürler. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete gideceğine, inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gideceğine inanılır. Bunların dışında cinlerin insanlardan farklı çeşitli özelliklerinin olduğu düşüncesi çerçevesinde birçok varsayım mevcuttur. Bunlardan bazıları çeşitli şekillere girebildikleri, çok kuvvetli olup bazı ağır işleri gerçekleştirebilecekleri, istedikleri takdirde gözle görülür olabildikleri, çok hızlı hareket edebildikleri şeklinde sıralanabilir. Genel kanının tersine İslam inancına göre cinler geleceği ve gaybı bilemezler. Her ne kadar ruhani bir varlık türü olduklarından insanların bilmediği bazı gizemleri bildiklerine inanılsa da geleceği ve gaybı bilmezler. İslam kaynaklarında cinlere dair vücuda getirilmiş en kapsamlı eser İmam-ı Şibli'nin Cinlerin Esrarı adlı kitabıdır. Bu kitap 1970'lerde birebir Türkçe'ye tercüme edilmiş, 200'den fazla kişinin intiharıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin ardından piyasadan toplatılmıştır. Günümüzde piyasada bulunan kitap sansürlü versiyonu olup davetname ve cin kabileleri gibi özel bölümleri sansürlenmiştir. Sansürlü haliyle dahi 90'lardan günümüze kadar İmam Hatip liselerinde kaynak kitap olarak okutulmaktadır. Kitaptaki bir bölüm ise özel bir cin topluluğundan bahseder. Bu topluluğu diğer cin kabilelerinden ayıransa sadece dişi cinlerden oluşuyor olmalarıdır. Tıpkı insanlık tarihindeki Amazon kadınları gibi. İnsan neslinin Hz. Adem'den gelişi gibi cinlerin atası da Can'dır. Can, kendisine en güzel ve en yetenekli dişi cinlerden bir harem kurar. Cinler insanlardan kat be kat kalabalıktır. Bu vesileyle bu haremde yüz binlerce dişi cin olduğu düşünülmektedir. Cinlerin soyu bu haremdeki dişi cinlerden türer. İleride Can ölünce yerine oğlu Mihres padişah olur. Mihres sadisttir. Onun zamanında cin kabileleri arasında büyük savaşlar çıkar. Sinirlendikçe sinirini atmak için haremdeki dişi cinlere çeşitli işkenceler yaparak öldürür. Bu sebeple cinlerin bu en seçkin dişileri haremden kaçarak ormanlara saklanır ve nesillerinin devamı için diğer cinlere güvenmediklerinden insanlarla beraber olmaya başlarlar. Cinle insanın birleşmesinden doğana dejin denir. Dejinler diğer cinler gibi bedenlendikleri zaman enerji kaybetmez, aksine beden dışı yani cinler gibi dalga beden varlıklara dönüştüklerinde enerji kaybederler. İşte bu birleşmeden doğan çocukların erkeklerini boğazlayıp dişilerini canlı bırakıyorlardı.
Harem kaçkın dişi cinler zamanla yaşlandı ve öldü. Ancak dejinler beraber olmak için erkeklerin en yakışıklılarını bulur, soylarını devam ettirirlerdi. Bu dejinler o kadar güzellerdi ki cin padişahları yakalanıp getirilmeleri ve kendilerine sunulmaları için büyük bir av başlattı. Bunun üzerine dejinler dünyanın çeşitli bölgelerine dağılarak izlerini kaybettirdi. Ancak insanlara olan aşkları her şeyin ötesindeydi. Efsane ve masallarda bahsedilen peri kızlarının da bu dejinler olduğu düşünülmektedir. Dejinler hakkında İslam kaynaklarında daha kapsamlı bilinen bir bilgi yoktur. Ancak antik Kelt kültüründen günümüz İrlanda'sının halk söylencelerine kadar gelmiş kapsamlı bilgiler vardır. Kelt kültüründe dejinler Lenasit diye adlandırılır. Antik Keltçe'de Lenan, metres, sevgili, Sid ise farklı diyarlardan, dünyadan gelen anlamındadır. Yani tam karşılığı yabancı metresim gibi bir Türkçe çeviriye tekabül etmektedir. Sevgilisinin sık sık özlem ve acı çekmesinden dolayı üzüleceği kadar karanlık ve doğası gereği dillere destan bir güzelliğe sahip meşhur bir Kelt harikası. Sidler özellikle ressam, müzisyen, heykeltıraş gibi sanatçılara saplantı şeklinde hayranlık beslerler. Sevgilisinin kendisine arzuladığı hayati bir duygu derinliği sağlar. Cinsel zevkleri eşsiz güzelliğiyle en yüksek doruklarda yaşatır. Daha sonra da sanatçı sevgilisine ilham verir. Bu sayede sevgili o kadar güzel eserler ortaya çıkartır ki herkes hayran kalır. Eğer sanatçı bir şekilde Sid'den ayrılırsa ilham alamaz. Sanat eserlerini ve şarkı bestelerini yapamaz. Derin bir depresyona girer ve çoğu zaman çaresizlik içinde intihar eder. Leonardo da Vinci gibi bazı tarihe mal olmuş gizemli ve büyük sanatçılar çevrelerinde neden evlenmedikleri sorulduğunda bir Lenasid ile birlikte olduklarını ve normal bir kadının onları daha mutlu edemeyeceğini söylemişlerdir. Hatta Da Vinci'ye korkup korkmadığı sorulduğunda gerçek doğasını anlayanlar, idolleşmeyen ya da ondan korkmayanlar o en kara gecede bir ay ışığı huzmesidir demiştir. Burada bir ek parantez açarak cinlerin insan bedenini etkileyebildikleri tüm kaynaklarca mutabık şekilde kabul edilen bir husustur. Lenasidlerinde sevgilileri iktidarsız dahi olsa onları iktidara getirdikleri yahut olandan çok daha fazla cinsel gücü arttırdıkları söylenmektedir. Bir sanatçı veya şair olan bu adama karşı konulmaz bir şekilde güzel görünür ve eğer adam Sid tarafından baştan çıkarılırsa ruhu ve hayatı mahvolur. Çünkü Sidler sanatçının ruhsal enerjisinden beslenirler. Öte yandan kişinin çevresindeki herkesi kıskanarak kendilerine muhtemel rakip gördükleri kadınları ortadan kaldırırlar. Kişiyi sadece kendisiyle ilgilenmesi konusunda teşvik eder ve onları asosyalleştirirler. Sidlerle beraber olan erkeklerse kendilerini hayatları boyunca olmadığı kadar güvende ve rahat hissederler. Ayrıca asla kabus görmezler. Çünkü Sidler aşığını birileri tarafından yapılabilecek bir kötülüğü önceden sezer ve düşmanlarını zaman kaybetmeden hızlıca ortadan kaldırırlar. Ayrıca düşüncelerini beyin dalgalarını etkileyerek her daim güzel tutarlar. Buna rüyalar da dahildir. Öte yandan Sidlerin kısıtlı olarak düşünce okuyabildikleri de söylenmektedir. Lenasid, diğer cinlerin aksine daha fazla fiziksel bedenli bir varlıktır. Genellikle beyaz tenli, renkli gözlüdürler. Cinselliği ve erotizmi en ince ayrıntılarına kadar bildikleri ve bir erkeğin tam olarak nelerden hoşlandıklarını hissedebildikleri için dillere destan güzellikleriyle yaşattıkları tatmini insan soyundan hiçbir kadın kolay kolay tattıramaz. Bu yüzdendir ki Sid'le beraber olan sanatçılar onlara tutulup kör kütük aşık olurlar. Lenasidlerin asıl amacı şairlere, ressamlara ve müzisyenlere ilham verdiği yaratıcı eserlerinde ortaya çıkıyor. Sevgiye ve çaresizliğe, özlem ve arzuya ilham olup sevgilisinin eserleriyle yıllardır yaşadıkları duyguları insanların dünyasına taşıyıp dışa vurumlarını gösteriyorlar. Bu kuvvetli duygusallıklarının güzelliğini ve gücünü hissettiriyor. Tüm bu duyguların çektikleri acıyı ve ağır yalnızlığı anlatmak için gereken bir ruhun hayati olduğunu gösteriyor. Zeka ve yaratıcılık, sanat ve sihir. Bu dünyasal alemde erotik ve duygusal korkudan övgüyle kucaklanan bu gizliliğin bilmeyen, anlamayan ve tatmayanlar için pek çok Lenasid'in kötücül olarak kabul edilmesinden dolayı bu niteliklerin soruşturulmasının kim olduğu, tehlikeli veya kötü olduğu düşünülmesi şaşırtıcı değildir. Keltler Sidleri 3 kelimeyle tanırlar: karanlık, erotik ve güzel. Az evvel de belirttiğim gibi Lenasidlere dair en kapsamlı anlatımlara Kelt mitlerinde rastlıyoruz. Yani günümüz İrlandalıları. Ancak Alman ve Karpak folkunda da Sidlere rastlamak mümkündür. Günümüzde İrlandalıların büyük bir kısmı Sidlere inanıyor ve yıllardır resmi kayıtlara geçmiş binlerce birbirine benzer ihbar var. Bu ihbarların pek çoğu ormanda soğukta yarı çıplak dolanan müthiş güzellikteki kadınlardan bahsediyor.
Ayrıca birbirinden bağımsız görgü tanıklarını çizdirdiği robot resimlerde de temel olarak 4 kadın tipinin tekrar tekrar görüldüğü anlaşılıyor. Dublin Üniversitesi Mitoloji Kürsüsü Celt Folk'unda geçen 10 ayrı yaratık hakkında kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Sith'ler bu 10 yaratık arasında yer alıyor. Proje başkanı Dr. Kristen Morris, yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde diğer 9 yaratığın aksine Lenan Sith'lerin birebir olarak farklı kültürlerde de görüldüğünü saptamıştır. Ayrıca Sith'lerin dünya üzerinde yayıldıkları yerleri de haritalandırmayı başarmış. Haritaya göre Sith'ler İrlanda dışında Almanya Bavyera'daki Kara Orman'da, Romanya'nın Cluj ormanlarında ve Türkiye'de Karadeniz bölgesinde özellikle Artvin-Borçka civarlarındaki ormanlarda yaşıyor. Karadeniz'de pek çok güzel peri kızları söylencesinin olmasının sebebi belki de Lenan Sith'lerdir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Türk TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.